Merhaba arkadaşlar, Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Analize başlamadan önce Uzak Şehir dizisi çok güzel ve asla final olmasın diyenler aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasın. Şimdi yeni bölüm detaylı analizimize başlayalım. Uzak Şehir dizisinin ilerleyen bölümünde hikayenin çok daha sert, duygusal ve geri dönüşü zor bir kırılma yaşayacağı açıkça hissediliyor. Cihan'ın artık içinde tuttuğu duyguları saklamaktan vazgeçmesi, onun karakterinde köklü bir değişimin başlangıcını oluşturuyor. Daha önce kontrolü elinde tutmaya çalışan, mesafeli ve sert tavrıyla öne çıkan Cihan'ın bu kez duygularını açıkça ortaya koyması, aslında onun zayıf noktasını da herkese göstermesi anlamına geliyor. Bu durum sadece Alya ile olan ilişkisini değil, çevresindeki herkesle kurduğu dengeleri de sarsacak bir etki yaratıyor. Çünkü Cihan'ın duygusal olarak açılması, onu daha kırılgan hale getirirken, aynı zamanda daha tehlikeli bir noktaya da sürüklüyor. Kaybetme korkusu arttıkça kontrol etme isteği de artıyor ve bu da ilişkide daha büyük çatışmaların kapısını aralıyor. Alya tarafında ise çok daha derin bir içsel savaş yaşanıyor. Kalbi ile mantığı arasında sıkışmış bir halde ilerliyor ve bu durum onun vereceği kararların dengesiz olmasına neden oluyor. Cihan'a karşı hala güçlü duygular beslemesine rağmen geçmişte yaşanan kırgınlıklar ve güven sorunları onun geri adım atmasını engelliyor. Bu noktada Alya'nın karakter gelişimi kritik bir eşikte duruyor. Ya tamamen duvarlarını yıkıp Cihan'a yeniden yaklaşacak ya da kendini korumak adına daha sert bir tavır alarak geri dönüşü olmayan bir mesafe koyacak. Bu kararsızlık uzadıkça hem kendisini hem de çevresindeki insanları yıpratmaya devam edecek. Meryem'in duygularını artık saklayamaması hikayenin en tehlikeli unsurlarından biri haline geliyor. İçinde büyüttüğü aşkın ortaya çıkmasıyla birlikte üçlü arasındaki denge tamamen bozuluyor. Meryem sadece bir rakip değil, aynı zamanda duygusal anlamda en zayıf halka gibi görünse de aslında en beklenmedik hamleleri yapabilecek kişi konumuna geliyor. Çünkü kaybedecek bir şeyi kalmadığını hissettiği anda sınırlarını zorlayacak bir noktaya ulaşabilir. Bu da Alya ile arasındaki gerilimi daha açık ve sert bir çatışmaya dönüştürecek bir sürecin başlangıcı olabilir. Nare'nin yaşadığı sağlık krizi ise hikayenin duygusal yükünü zirveye taşıyan gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu olay sadece fiziksel bir tehlike değil, aynı zamanda aile içindeki tüm dengeleri değiştiren bir kırılma noktası oluyor. Herkesin öncelikleri bir anda değişirken, geçmişte yaşanan kavgalar ve kırgınlıklar ikinci plana atılıyor gibi görünse de, aslında bu durum geçici bir sessizlikten ibaret kalıyor. Nare'nin durumu toparlandıkça bastırılan tüm duygular daha sert bir şekilde geri dönecek ve bu da patlamaya hazır bir ortam yaratacak. Cihan'ın kıskançlık duygusunun giderek artması ve Alya üzerindeki hakimiyet kurma isteği, ilişkinin en büyük sınavını oluşturuyor. Alya'nın bağımsız yapısı, bu baskıya boyun eğmeyecek kadar güçlü ve bu da çatışmayı kaçınılmaz hale getiriyor. İlerleyen süreçte bu iki karakterin ya birbirlerini tamamen dönüştürecekleri ya da birbirlerini tüketerek ayrılacakları bir noktaya sürüklendikleri hissediliyor. Aralarındaki bağ ne kadar güçlü olursa olsun, bu bağın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ikisinin de değişmesi gerekiyor ve bu değişimin kolay olmayacağı açıkça ortada. Konaktaki genel atmosfer de giderek daha gergin ve huzursuz bir hale bürünüyor. Herkesin birbirine karşı sakladığı gerçekler ve bastırdığı duygular, küçük bir kıvılcımla büyük bir krize dönüşebilecek bir ortam yaratıyor. Özellikle geçmişten gelen sırların yavaş yavaş açığa çıkma ihtimali, sadece ilişkileri değil, güç dengelerini de alt üst edecek bir etki yaratıyor.
Bu durum ilerleyen bölümde sadece duygusal değil, aynı zamanda stratejik hamlelerin de devreye gireceğini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler bir araya geldiğinde hikayenin artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiği hissi güçleniyor. Karakterlerin alacağı kararlar sadece kendi hayatlarını değil, birbirlerinin kaderini de belirleyecek bir noktaya ulaşıyor. Aşkın, kıskançlığın, pişmanlığın ve fedakarlığın iç içe geçtiği bu süreçte kimsenin eskisi gibi kalamayacağı bir dönem başlıyor. İzleyiciyi duygusal olarak yoran ama aynı zamanda içine çeken bu atmosfer, hikayeyi daha da derinleştirerek çok daha çarpıcı bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor. Uzak Şehir dizisinin ilerleyen bölümünde hikayenin yönü bu kez daha karanlık ve daha psikolojik bir eksene kayacak gibi hissediliyor. Yaşananların yüzeyde görünen kısmından çok, karakterlerin iç dünyasında kopan fırtınalar, ön plana çıkacak bir atmosfer oluşuyor. Cihan'ın duygularını açığa vurması, ilk bakışta bir yumuşama gibi görünse de, aslında bu durum onun içindeki kontrol ihtiyacını daha da büyüten bir süreci tetikliyor. Sevdiği kadını kaybetme ihtimali, onu daha sabırsız ve daha sert kararlar almaya itiyor. Bu da Cihan'ın kendi içinde bir dönüşüm yaşarken, çevresine karşı daha baskıcı ve daha müdahaleci bir tavır geliştirmesine neden oluyor. Alya'nın durumu ise dışarıdan bakıldığında güçlü bir duruş gibi görünse de içten içe parçalanan bir ruh halini yansıtıyor. Kendini korumak için çizdiği sınırlar giderek kalınlaşırken, bu sınırlar aynı zamanda onu yalnızlığa sürüklüyor. Cihan'a karşı duyduğu duyguları bastırmaya çalıştıkça daha fazla içsel gerilim yaşıyor ve bu gerilim onun davranışlarında ani değişimlere yol açıyor. Bir an tamamen uzaklaşmak isterken, bir an geçmişe tutunma isteği ağır basıyor. Bu gelgitler, ilerleyen süreçte Alya'nın beklenmedik bir karar almasına zemin hazırlıyor. Meryem'in hikayesi bu noktada daha stratejik bir hal almaya başlıyor. Duygularıyla hareket eden biri gibi görünse de, aslında çevresinde olan biteni en iyi analiz eden kişilerden biri haline geliyor. Cihan ve Alya arasındaki kırılmaları fark ettikçe, kendi yerini güçlendirmek adına daha bilinçli adımlar atma ihtimali artıyor. Bu da onu sadece bir aşık değil, aynı zamanda hikayenin gidişatını değiştirebilecek kilit bir karakter konumuna getiriyor. Sessiz kalmayı tercih ettiği anlar bile aslında büyük bir planın parçası gibi hissettirmeye başlıyor.